Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum desteklerinizden ve katkılarınızdan dolayı. Efendim, videolarımızın daha fazla kişiye ulaşması için lütfen desteklerinizi ve paylaşmayı videolarımızı ihmal etmeyin efendim. Ve bugün yine derin ve hassas bir konuyla karşınızdayız. Efendim, normal şartlarda doğal denge içerisinde çocuk sahibi olan bir kadın çocuğunun biyolojik babasını bilebilir mi? Bu mümkün mü? Mümkün mü böyle bir şey? Bugün biraz bunu tartışalım istiyorum. Çünkü bu konunun gündemde tartışılan kadının beyanı esastır hükmü ile de doğrudan bağlantısı var. Dolayısıyla biz de böyle bir kısmen giriş yapalım istedik. Çünkü kadının beyanı esastır meselesi başlı başına bir mesele, onu haftaya konuşuruz. Böyle bir girişgah yapalım istiyoruz efendim. Peki, kadın böyle bir şeyi bilebilir mi? Yani bunu bilmesi mümkün mü? Bunu irdeleyelim. Şimdi efendim, doğal denge içerisinde normal şartlarda tek eşliliği kendine felsefe edinmiş kadın çocuğunun biyolojik babasını bilebilir. Bilir. Çünkü kadına bu doğal yaratılışı, varoluşu, fıtratı gereği atfedilmiş bir özelliktir. Bunu kadından başkası zaten bilemez. Ki işin içine tabii tıbbi boyut girer. Aksi takdirde. Yalnız kadın bunu bilir. Bakın bu önemli bir nokta. Erkek de bu noktada kadına itimat eder. Yani aile hukuku içerisinde nikahı kıyılmış bir erkek çocuğun kendisinden olduğuna itimat eder ve inanır. İnanır ve ikna olur. Karısından dolayı inanır ve ikna olur. Karısına itimat etmesinden dolayı buna inanır ve ikna olur. Kadının beyanı burada esas alınmak durumundadır. Kadının beyanı bu noktada esastır. Çocuğun kimden olduğunu kadın beyan eder, kocası da buna inanır ve ikna olur. Doğal denge bu şekilde. Ki keza ayrıca konuşmamız gerekiyor. Doğal denge içerisindeki kadın zaten tek eşlidir. Yani doğada dişil olana bakın, dişil olan çok eşli değildir. Hiçbir zaman bu çok rastlanan bir durum değildir. Çok eşlilik. Kadın yapısı gereği, biyolojik yapısı gereği tek eşliliğe müsaittir. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyoruz efendim. Yani efendim, çocuğun kimden olduğunu en iyi annesi bilir. En iyi annesi bilebilir. Dünyayı kadın ayakta tutuyor. Doğal dengeyi doğumla kadın devam ettiriyor. Doğayı dişi olan devam ettiriyor. Daha önce bahsettik bu konudan. Erkek de doğa içerisinde kadına tabidir. Eril olan dişil olana tabidir. Dişil olan da doğal dengeyi doğumla devam ettirendir. Bu yaratılış, varoluşun ekseni bu şekilde ilerler. Biz bu eksenin tersine hareket edemeyiz. Eğer doğada dişil olan, yani kadın, çocuğunun babasını bilmiyorsa, çocuğun kimden olduğunu bilmiyorsa, iş o noktada elimizden kayar. Doğal denge bozulur efendim. Buna lütfen dikkat edelim. Çünkü doğal denge içerisinde işin özü kadındır. Mevzunun özü kadındır. Öz olan kadındır. Doğal denge içerisinde eril olan zaten bozuk bir mekanizmadır. Kadını bozdun mu toplum bozulur. Şimdi erkek izleyicilerimiz, dostlarımız bana kırılmasın. Eril olan bozuk bir mekanizmadır, nefisten dolayı. Hani bunu ya atalım anlamında söylemiyoruz. Buna özellikle dikkat edelim. Bunu da açacağım. Yani neden eril olan bozuk bir mekanizmadır? Çünkü ona kadına atfedilen özellikler atfedilmemiştir. Kadın bu noktada özü temsil eder aslında. Yani o öz bozuldu mu
eril olan da bozulur. Yani şöyle düşünelim. Bir mekanizmanın atomları, en küçük yapı taşı şimdilik bilinen atomlardır. O özdür aslında, maddenin özüdür. O özü bozduğunuzda diğer tüm mekanizmayı bozmuş olursunuz. Kadın da burada aslında o özü temsil eder ki diğer mekanizmalar bozuk olabilir. Örnek veriyorum, motorun atomları bozuk olursa bütün yapı bozulur. Ama motorun X bir parçası bozuk olursa tamir edilebilir. Neyle tamir edilebilir? Özüyle tamir edilebilir. Anlatmaya çalıştığım nokta burası. O yüzden hani kırılmanızı gerektiren bir ifade değil bu. Bunu açacağım özellikle. Dolayısıyla da kadını bozdun mu toplum bozulur. Özü bozdun mu toplum bozulur. Çünkü kadının doğal yapısına aykırı hareket etmiş oluruz biz. Şayet kadın sahip olduğu çocuğu nereden sahiplendiğini bilmiyorsa öz bozulmaya başladı demektir. Ki işte problem de orada başlar efendim. Orası bizim için kritik nokta. Dolayısıyla efendim kadın doğal dengesine aykırı hareket ettiği zaman veya ettirildiği zaman, yani işin özü öz olan doğal dengesine aykırı hareket ettirildiği zaman toplumda ahlaki deformasyon ve ahlaki yozlaşma başlar. Ki keza o zaman sorun da burada başlıyor efendim. İş elimizden kaymış oluyor, işin özü elimizden kaymış oluyor, iş bozulmuş oluyor efendim. Üstüne üstlük de efendim bu durum sabah kuşağı programlarıyla topluma empoze edildi. Televizyonlar aracılığıyla, isim vermeyelim, siz zaten biliyorsunuz o programları, tekrardan reklamlarını yapmaya gerek yok. Sabah kuşağı programları deyip geçelim. Sabah kuşağı programlarında bu ülkede karı kocayı çıkartarak televizyona, kocaya yani erkeğe çocuk benden mi sorusu sorduruldu. Kadın da bilmiyorum dedi. Bu topluma, gençlere, özellikle genç kadın ve erkeklere de izlettirildi. Çok da ilgi gördü. Bakın oradaki bilmiyorum ibaresinin ekranlarda olmanın verdiği baskıyla bilmiyorum denilen durumlar da var. Yani YouTube'da bazı videoları izliyorum. Konuyla ilgili olduğum için de işte kızlarım bana gönderiyor veya arkadaşlarım bana gönderiyorlar. Kesit kesit bakıyorum. Bu durumun farklı nedenleri de var. Yani bu televizyon programlarını ayrıca konuşmamız lazım. Yalnız bu hal televizyonlarda genç kadın ve erkeklere izlettirildi. Çok da ilgi gördü bu durum ve dolayısıyla da efendim bu programı sunanlar kadını ve erkeği azarlar bir üslupla ahlak hakimliği yaparken de topluma bu durumun normal olduğu mesajını verdi. Bir taraftan toplumda ahlak hakimliğine soyunduklarını göstererek, yani orada insanların azarlanması, bu programları sunanlar tarafından azarlanması, işte biz ahlak hakimliği yapıyoruz algısını oluşturdu. Öte taraftan da bu hali normalleştirdi. Bakın efendim, hiç kimse hiç kimsenin ahlak hakimliğine soyunamaz. Herkes kendi ahlak hakimliğini yapmaktan mesul tutulmuştur. Kimse kimsenin ahlak hakimliğini yapamaz. Bu televizyon programlarını sunanlar buna soyundular. Ahlak hakimliğine soyundular. Dolayısıyla da bunu yaparken de bu işi normalleştirdiler. Alt mesajda bunu verdiler. Bunu ayrıca irdelememiz gerekiyor. Öte taraftan bu ilişki biçimleri de dediğim gibi normalleşti. Sıradan hale gelmiş oldu.
alıştırdılar aslında toplumu buna. Yani bu tür ilişki biçimlerine toplumu alıştırdılar. Böylelikle de erkeğin nikahlı karısına olan itimatı kalmadı. Karı koca arasındaki güven mekanizması sarsıldı. Güvenin sarsıldığı ilişkilerde de aile kavramından bahsedemeyiz. Aile kavramından söz edemeyiz efendim. Aile kavramını ayakta tutan temel saç ayaklarından bir tanesi de güvendir, güven mekanizmasıdır. Bir de üstüne bu noktada kadının beyanı esastır hükmü ortaya atılarak aile kavramı yerle bir edildi efendim. Kanun yapıcı bu durumu görmezden gelerek kanun yaparsa kadını erkeğe öldürtür. Dikkat edin buna. Bu durumu görmezden gelerek kanun yapılırsa kadını erkeğe öldürtürüz. Bu durumda oluşacak ahlaki deformasyon görmezden gelinirse nesep, soy karışır ve toplumda nizamı, intizamı sağlamamız zorlaşır efendim. Dikkat edin buraya. Erkek artık karısına güvenmiyor ve babalık, DNA testi istiyor. Güven mekanizması kalmadı. DNA testi istiyor. DNA testi istenen bir kadın bu noktada köşeye sıkışmıştır. Köşeye sıkışan kadın iftiraya açıktır, artık iftira atabilir. Dikkat edin buna. Sıkıştı çünkü. Yalan da söyleyebilir, iftira da atabilir. Çünkü onun neticesinde aslında az çok çocuğun kimden olduğunu kestirebilen kadın iş DNA testi noktasına geldiğinde psikolojik sıkışmışlığa girer. Ya ben şimdi ne yapacağım? Burada kadını anlamamız gerekiyor. Bakın yargılayamayız. Kadını anlayarak kanunları dikkate almak zorundayız. Bu doğaldır. Yani bir insanı köşeye sıkıştırdığınızda onun yapabileceklerini az çok kestirmeniz lazım. İşte bu noktada köşeye sıkışan kadın yalan söylemeye de iftira atmaya da açık hale gelir. Getirilmiş olur aslında, sıkıştı çünkü. Beyanını esas almıyor artık o noktada. Koca DNA testi istiyor, güvenmiyor çünkü. Dolayısıyla ne yapıyor? Gidiyor polise veya ilgili otoriteye diyor ki ben şiddete uğradım veya kocam beni öldürecek deyiveriyor hemen orada. Dolayısıyla orada da hemen kadının beyanı esas alındığı için koruma altına alınabiliyor. Dolayısıyla sıkışmışlık başlıyor aslında. Yani baştan bozuk başlayan mekanizma bozula bozula geliyor. O sıkışmışlığın neticesinde de kadını açık hedef haline getirmiş oluyoruz. İşte bizim oradaki o açmazı düzeltmemiz lazım ki kadını kurtarabilelim. Dikkat edelim buraya. Burayı eğer toparlamazsak kadını bu açmazdan çıkartamayız. Bakın, o kadını anlamaya çalışarak buradan ancak çıkartabiliriz. Buna dikkat edelim efendim. Şimdi tam bu noktada sormak istiyorum efendim kanun yapıcıya, kanunu yapanlara, yazanlara özellikle. Efendim, kadının beyanını kocası esas almıyor. Kocası itimat etmiyor, DNA testi istiyor da biz neden itimat edelim, biz neden esas alalım bu kadının beyanını? Kadının daha henüz çocuğunun babasından haberi yok, kendisinden haberi yok. Kendisinden haberi olmayan bir kadının beyanını devlet neden esas alsın? Adalete hakimlik yapanlar neden esas alsın? Bunu kanun yapıcıya sormak istiyoruz efendim. Buna dikkat edelim. Kendinden haberi olmayan kadının beyanını hangi gerekçe ve esasa göre dikkate alacağız ve itibar edeceğiz?
dayanak alacağız. Buna dikkat edelim. Burası önemli bir nokta efendim ve konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.